Lezzetli İkramlar kanalımdan herkese yeniden merhabalar. Bugün sizlere oklava kullanmadan, tek tek açmadan, sadece iki bezeyle yapılan, pul pul dökülen, kat kat ayrılan, çok nefis, çok kolay Arnavut böreği tarifi paylaşıyorum. Umarım sizler de videomu izlerken keyif alır, yorum ve beğenilerinizi benimle paylaşırsınız. Tarifime öncelikle hamurumu yoğurmakla başlıyorum. Derince bir kaba 2,5 su bardağı ılık suyumu ilave ediyorum. Üzerine 1 tatlı kaşığı kadar da tuzumu ilave ettikten sonra spatulamla gördüğünüz gibi karıştırmaya başlıyorum. Tuzum tamamen eridikten sonra üzerine unumu azar azar ilave ederek hamurumu spatulamla karıştırmaya başlıyorum. Tarifimde toplamda 6,5 su bardağı un kullandım ama sizlerin unun miktarı unun kalitesine göre, markasına göre değişkenlik gösterebilir. Sizler ununuzu kontrollü bir şekilde ekleyin lütfen. İlk başta 4 su bardağı unumu ekledim. Şimdi kalan unumu da azar azar ilave ederek pürüzsüz bir kıvamda yumuşak, ele yapışmayan bir hamur yoğurmaya devam ediyorum. Gördüğünüz gibi hamurum yeteri kadar yoğunlaştı. Şimdi yeteri kadar unumu da ekledikten sonra spatulamı içerisinden sıyırıp çıkartıyorum ve ellerimle yoğurmaya devam ediyorum. Hamuru yaklaşık bu şekilde yoğurduktan 5-6 dakika yoğurduktan sonra masama alıyorum. Masamda da bir 8-10 dakika kadar gördüğünüz gibi hamurum pürüzsüz bir kıvama gelene kadar hamurumu yoğurmaya devam ediyorum. Hamurumun kıvamını gördüğünüz gibi ayarladım. Ve şimdi de bir kesme aparatıyla hamurumu iki eşit parçaya böleceğim. Böldüğüm parçaları da bezeler haline getiriyorum. Hamurumu bezeler haline getirdikten sonra tepsime birazcık sıvı yağ sürüyorum ve hamurlarımı tepsiye alıyorum. Bu şekilde hamurlarımın üzerini de temiz bir poşetle örttükten sonra hamurlarımı dinlendirmeye alacağım. Hamurlarım kenarda dinlenirken ben de şimdi iç harcını hazırlamaya geçiyorum. İç harcımı pırasalı ve kıymalı olarak hazırlayacağım. Siz dilerseniz farklı iç harçları olarak da hazırlayabilirsiniz. Pırasalarım ince ve küçük oldukları için toplamda 500 gram pırasa kullandım. Bu şekilde tüm pırasalarımı tahtamın üzerinde ince şeritler halinde doğradım. Tüm pırasalarımı doğradıktan sonra uygun bir tavayı ocağa aldım. Üzerine sıvı yağımı 4-5 yemek kaşığı kadar sıvı yağımı ekledim. Ocağımın ateşini yüksek dereceye ayarladım. Yağım tamamen ısındıktan sonra pırasalarımı yağın içerisine bırakıyorum gördüğünüz gibi. Yüksek ateşte bir 4-5 dakika kadar gördüğünüz gibi pırasalarımı kavurmaya başlıyorum. Pırasalarım yeteri kadar kavrulduktan sonra şimdi içerisine 100 gram kıymamı ekliyorum. Siz dilerseniz sade olarak da yapabilirsiniz. Kıyma kullanmayabilirsiniz. Kıymasız da gerçekten çok lezzetli oluyor. Bu şekilde kıymamı da birkaç dakika kadar kavurduktan sonra çok da kurutmanızı tavsiye etmem. Ara ara karıştırmanızı tavsiye ederim. Bu şekilde pişirdikten sonra artık baharatlarını içerisine ilave etmeye başlıyorum. Tamamen damak zevkinize kalmış baharatlarınızı ekleyebilirsiniz. Ben tuz, pul biber ve karabiber ekledim. Baharatlarımı da ekledikten sonra 1-2-3 dakika kadar daha ocakta kavurduktan sonra soğuması için kenara alacağım. İç harcım soğurken şimdi de yapmış olduğum bezeleri teker teker açmaya başlıyorum. İlk yaptığım bezeden başlayarak hamurumu açmaya başlayacağım merdanemle. Öncelikle masamı yeteri kadar unladım. Hamurumun üzerine de unladıktan sonra gördüğünüz gibi merdanemle tam ortasından başlayarak hamurumu
yeteri kadar büyütmeye başlıyorum. Hamuru merdane ile büyütürken özellikle kenarların kalın olmaması için merdaneyi hamurun tam ortasından kenarlara doğru çekin. Hamurumu yeteri kadar büyüttükten sonra 80 gram erittiğim tereyağının üzerine yarım çay bardağı kadar sıvı yağımı ilave ediyorum ve fırça yardımıyla hamurumun her tarafına gelecek şekilde gördüğünüz gibi hamuruma yayıyorum yağı. Hamurunuzu mutlaka yeteri kadar bolcana yağlayın. Eğer hamurunuzu yeteri kadar yağlamazsanız hamurları katlarken ve pişirirken hamurlarınız birbirine yapışır. O zaman da kat kat ve tel tel ayrılmaz böreğiniz. Hamurumu yağladıktan sonra gördüğünüz gibi tam ortasına bir tane tabak yerleştirdim ve kenarlarını gördüğünüz gibi bir bıçakla kesikler halinde kesiyorum. İlk önce 2'ye, sonra 4'e, sonra da böldüğüm 4 parçayı 8'e bölüyorum. Ve böldükten sonra kenarda kalan yaprakları hamurun ortasına doğru birleştirmeye başlıyorum gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi bir tane atlıyorum ve diğer hamurumu üzerine katlıyorum. Tüm hamurlarımı bu şekilde katladım. Katladıktan sonra tekrardan altını yeteri kadar unladıktan sonra merdanemle açmaya başlayacağım. Şekli şu an pek de güzel gözükmeyebilir ama merdane ile açacağımız için yuvarlak bir formda açmaya başlıyorum. Şeklini tamamen fırın tepsime göre ayarlayacağım. Hatta biraz daha büyük tutacağım. İlk hamurumu biraz fazla büyük açacağım. İçerisine iç harcını yerleştirebileceğim için. Gördüğünüz gibi tekrardan kenarlara baskı uygulayarak merdanemle hamurumu büyütmeye devam ediyorum. Ara ara hamuru alttan masamın üzerinden kaldırıyorum ki yapışmaması için. Bu şekilde yeteri kadar büyüttükten sonra fırın tepsime yerleştireceğim. Öncelikle yuvarlak fırın tepsimi yağlı karışımımla fırçamla bir güzel yağlıyorum. Yağladıktan sonra hamurumu katladıktan sonra 4'e fırın tepsimin içerisine yerleştiriyorum ve görmüş olduğunuz gibi kenarlarını hafifçe havaya kaldırdıktan sonra iç harcımı içerisine yerleştiriyorum. Beni buraya kadar izleyen siz değerli takipçilerimden her zaman olduğu gibi yoruma çiçek olur, böcek olur veya tarifim hakkında herhangi bir fikriniz varsa bunu benimle yorumlar kısmına yazarak paylaşabilirsiniz. Ayrıca tarifimde kullandığım tüm malzemeleri videomun altındaki açıklamalar kısmına ölçüleri ve miktarları ile birlikte de ekleyeceğim. Oradan bakarak da tarifimi güvenle deneyebilirsiniz. Böreğin iç harcını yerleştirdikten sonra ikinci bezemi açmaya devam ediyorum gördüğünüz gibi. İkinci bezemi ilk bezem kadar yeteri kadar büyütmeyeceğim. Gördüğünüz gibi yağlayıp kestikten sonra üzerlerine katlıyorum hamurlarımı ve bu şekilde merdanemle tekrar açacağım. Gördüğünüz gibi sadece 2 bezeyle gerçekten muhteşem bir Arnavut böreği tarifi oldu. Umarım sizler de tarifimi dener ve beğenirsiniz. Yapmış olduğum tüm tariflerde sizlere elimden geldiği kadar tüm püf noktalarını vermeye çalışıyorum. Ama yine de aklınıza herhangi bir şey takılırsa yorumlar kısmına yazarsanız görür görmez sizlere dönüş sağlarım. Ayrıca videolarımı sosyal medya hesaplarınızdan paylaşarak da bana destek olabilir, kanalımın büyümesine yardımcı olabilirsiniz. Hamurumu yeteri kadar büyüttükten sonra hamurumu fırın tepsime yerleştirdim. İç harcımın üzerinde kapanmayan kısımları hamuru çektire çektire üzerine kapatıyorum. Ve daha sonra alttaki hamuru üstteki hamurun üzerine bastırarak şeklini veriyorum. Hamurumuz yağlı bir hamur olduğu için pişerken katları tek tek ayrılacaktır. O yüzden üzerini gördüğünüz gibi bastırarak kapatıyorum. Şekli tamamen sizin göz zevkinize kalmış. Ben bu şekilde yaptım. Siz dilerseniz direkt üstünü kapatabilirsiniz.
Böreğimi bu şekilde hazırladıktan sonra şimdi de şekil veriyorum üzerine. Bıçağımla gördüğünüz gibi yuvarlak bir kesik atıyorum. Daha sonra kenarlardan başlayarak dilimlere ayırıyorum. Siz dilerseniz farklı şekillerde de kesebilirsiniz böreğinizi. Bu şekilde böreğimi kestikten sonra da kalan yağlı karışımımı böreğin her tarafına gelecek şekilde sürüyorum. Ve son olarak da böreğimi fırına vereceğim. 200 dereceye ayarladığım fansız fırında üzeri nar gibi kızarana kadar böreğimi fırında pişireceğim. Böreğinizin pişme süresi sizin fırınınızın kapasitesine veya böreğinizin büyüklüğüne göre değişkenlik gösterebilir. Sizler kontrollü bir şekilde pişirin lütfen. Böreğiniz fırından çıktığı zaman üzerine temiz bir bezle örtelim ve dinlendirmeye alalım. Umarım sizler de yaptığım bu nefis Arnavut böreği tarifini beğenmişsinizdir. Yapımı oldukça kolay ve gerçekten çok lezzetli bir Arnavut böreği tarifi paylaştım bugün sizlerle. Umarım tarifimi sizler de dener ve beğenirsiniz. O güzel yorumlarınızı yazmayı ihmal etmeyin lütfen. Tarifimi beğendiyseniz mutlaka beğen butonuna basıp kanalıma hala abone olmadıysanız kanalıma şu an ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bildirim zilini açarak da yeni yapmış olduğum tariflerden anında haberdar olursunuz. Deneyecek olan arkadaşlara şimdiden afiyet olsun, kolay gelsin. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.